Bir mektup var elimde. 2018 yılında yazılmış. Mahpus damlarına düşen bir adamın sevdiği bir kadına yazdığı mektuptu bu. Aşık bir adam. Merak ettiği karısına yazıyor. Hatta mektubun içinde şöyle de diyor. Senden haber alana kadar yazmaya devam edeceğim. İşte o mektubu okuyacağım size. Bu mektupta açıkçası kendinizden de birçok şey bulacaksınız. O adam yazdı bu mektubu ama ben okurken siz anlayacaksınız ki aslında bu mektubu hepimiz gün be gün, saat be saat, belki dakika dakika yazmışız. Aynı mahpus damlarında veya ona benzer aynı eziyet ortamlarında. Şimdi o mektubu okuyacağım size. Gözümün nuru, çocuklarımın annesi, ilk ve tek sevdam diyor. Sana nasıl hitap etsem bilemedim. Benim için o kadar anlamın büyük ki hayat yoldaşım. Şimdi de cezaevi arkadaşım. Ne zorlukları beraber aştık birlikte. İnşallah Allah'ın izniyle bu günlerde geçecek ve biz yine çocuklarımızla mutlu ve mesut günler geçireceğiz diyor. Şöyle devam ediyor. Senden haber alana kadar yazmaya devam edeceğim. 26 Haziran 2018. Yeni bir mektup yazmış. Hani haber alana kadar yazmaya devam edecek ya. Çok güzel bir kelimeyle başlamış. Açıkçası bu kelime tek başına bütün sevgiyi, aşkı, kalbin içindeki her şeyi tek başına gösterebilecek kadar kuvvetli bir kelime. Şöyle diyor. Yarim. Avlu bildiğin Eskişehir'deki evin bahçesi. 16 adım uzunluk, 6 adım genişlik, bir farkla her yer beton. Toprak olsaydı kendi ürünümüzü yetiştirirdik. Muazzam güneş de alıyor. Bugün 29 dakika oturdum güneş altında. D vitamini takviyesi. 28 Mayıs 2018. Bugün önce psikoloğa, sonra da doktora çıktık. Öncesinde kurum müdürü ve yardımcıları benimle görüştüler. Öğleden sonra 2 tane tebliğ evrağı aldım. Azılı teröristler, tehlikeli sanıklar listesine almışlar beni. Televizyon hakkım da elinden alınmış. Ne güzel değil mi? Bir televizyonu bile çok görmüşler yani. ...30 Mayıs 2018. Bugün hastaneye göz doktoruna gittim. Sol göz pert olmuş. 31 Mayıs 2018. Baban ile annem birbirinden habersiz ayrı ayrı gelmişler. Senin Samsun'a götürüldüğünü onlardan öğrendim. Kıyamam. Hangimiz kıyabildik? 5 Haziran 2018. 5. sayfa, yani son sayfa. Gülüm, zaf küçük, gönlüm, Pasifik Okyanusu. Onu ben ekliyorum tabii. Daha fazla kağıt kaldırmaz. Benden şimdilik bu kadar. Benim gözlük gelene kadar biraz iyice yazarsın. Olur mu? Ancak okuyabiliyorum. Bir de kalın yaz, bastırarak. Seni çok merak ediyorum. Bana detaylıca yaz, Emi. Seni seviyorum. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Kocan.
İşte bir aşığın maşuğuna yazdığı 5 sayfalık mektup. İşte bu mektup beni olduğu gibi hepinizi de alıp o eski günlere ve belki de bazıları hala içeride bu duygularla yaşıyorlar. Siz de merak ediyorsunuz değil mi? Bu aşık kim? Belki çok detaylı olmayacak ama biz bu aşık adamın maşuğuna gideceğiz. Onunla konuşacağız. Bu mektubu yazan adamı konuşacağız. Sevdiği adamı konuşacağız. Yollara düşeceğiz. Yola revan olduk. Mektubun muhatabına doğru yola çıktık. Ona hem mektubu soracağız hem de kendi sevdiğiyle olan hayat serüvenini de soracağız. Yolumuz biraz uzun ama değecek sanırım. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizi misafir ettiniz. Umarım bu kayıt, bu röportaj tarihe bir not olarak düşer. Emniyet Müdürü Zeki Güven nasıl bir insandı? Nasıl bir meslektaştı? Nasıl bir eşti? Nasıl bir babaydı? Bunları tarihe kaydetmiş oluruz. Sizin için de kolay bir röportaj olmayacak biliyorum, farkındayım ama bu zor röportajı sohbet ortamında yapacağız. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. İstiyorsanız hemen başlayalım, buyurun. Ben teşekkür ederim. Eşimin meslektaşı olduğunuzu bilmiyordum bu arada. Eşimin meslektaşlarını bu evde ağırlamak benim için büyük bir onur. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederim. Hemen başlayalım isterseniz. Peki Zeki Müdürümün mesleki kariyerine bakınca evet ben tanıyorum ama bizi seyreden insanlar açısından Zeki Güven kimdir? Nasıl bir meslek yaptı? Nerelerde çalıştı? Bununla ilgili kısaca bilgilendirebilir misiniz? Polis bir babanın oğluydu zaten. Babasının yönlendirmesiyle ve her dar gelirli ailenin yaptığı gibi sanırım o dönemde bir an önce meslek sahibi olmak için polis kolejine kazanıyor ve oraya başlıyor. Polis Koleji Akademisi. Akademiden birincilikle mezun olmuştu zaten. Arkasından terörle mücadele şubesinde. Hangi dönem mezun olmuştu? 92 mezunu. 1992 evet. Arkasından Ankara'da TEM şubede başlıyor çalışmaya. Biz evlendiğimizde TEM şubedeydi. Birkaç sene sonra, bir sene sonra belki istihbarat şubeye geçti. Ve genelde Ankara'da istihbarat şubede çalıştı. Bir dönem istihbarat şube müdürlüğü yaptı. Ankara'daki istihbarat şubesi. Akabinde Şırnak'a tayin olduk. Orada emniyet müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Oradayken zaten açığa alınmıştı Şırnak'tayken. İşte o yargılama süreci, yürütmeyi durdurma aldık vesaire. Sonra Bolu'ya tayinimiz çıktı. Bolu'da başlamıştı fakat bir hafta kadar ya çalıştı ya çalışmadı. Bu sefer direkt ihraç ettiler. 2014 Ekim'di sanırım. 2014 Ekim'de ihraç olmuştu. Bir mektupla başladık. Ya eşinizin, Zeki Müdürümün yazdığı bir mektup vardı. O mektubu okuduk, seyircilerimiz dinlediler. Ama bu mektubun yazan kişi Zeki Güven, Ankara İstihbarat Eski Müdürü Zeki Güven yazmıştı. Size yazmıştı. Siz o anda ikiniz de beraber tutuklanmıştınız. Biriniz başka bir cezaevinde, biriniz başka bir cezaevinde.
Zeki Müdürüm zaten mektubunda anlatmış neler yaşadığını, neler hissettiğini, nasıl merak ettiğini mektubunda yazmıştı. En merak ettiğim soru o, başa biraz flashback yapmak gerekirse, siz bu mektuplara nerede ulaştınız? Yani ilk elinize nerede geçti? Samsun'da mı? Samsun'da, cezaevinin avlusunda, böyle sıcak bir gündü yine. Avluda oturuyorduk. Gardiyan demir sürgüyü indirdi. Evet, mazgal açıldı ve posta geldiğini öğrendik. Neyse. Bekliyor muydunuz? Yani bir mektup gelecek diye bir... Hep bekliyordum. Çünkü yani bizi her konuda zorladıkları için, mesela ben faks yazıyordum dışarıya. Benim faksım neredeyse 20 günde gidiyordu. Başkalarının faksı 2 günde gidiyordu. Yani bize devamlı zorluk çıkarıyorlardı. O yüzden bu aldığım benim ilk mektubuydu. Yani ilk ve son. Başka mektup alamadım. O ilk haber, ilk mektubun geldiği ana gitmenizi istiyorum biraz daha. O demir sürgü açıldı. Oradan sizin isminiz, işte Sevda Güven dediler. Mektup var dediler. O andan itibaren anlatır mısınız? Nereye gittiniz? Hangi köşeye geçtiniz? Nereye kaçtınız? Yani yatakhaneye mi gittiniz? Dışarı mı attınız kendinizi? Lavaboya mı attınız? Ne yaptınız? O sahneyi çok merak ediyorum. Yani bu mektup çok beklenen bir mektuptu. Bütün koğuşta bayram havası estirdi. Çünkü ben önce eşimin nerede olduğunu öğrenemedim, ona ulaşamadım. Sonrasında ulaştım, mektup yazdım ama bir türlü cevap gelmiyor. Bekliyoruz. Zaten Mazgal'dan onu alan arkadaşım koşarak geldi. Abla işte sana mektup geldi falan diye. Geldi falan, yani böyle çok heyecanlıydı. Neyse biz onu oturduk avluda, ben okudum. Kızlar da etrafımdaydı. Onlar da benim için çünkü mutlulardı, seviniyorlardı sonunda mektup almış olmama. Kendi içinizde okudunuz yani. Tabii ben kendi içimde okudum. Ama onlar da benim sevincime ortak oldular. O avluda hepimiz toplandık. Ben mektubu okudum. Onlar da benim sevincimi paylaştılar. Sonrasında tabii onlara da okudum bir kısmını. Anlattım mektubu kısaca, neler yaşadığını söyledim. Çünkü onlar da merak içindeydiler. Cezaevine, o Samsun'a gittiğiniz andan itibaren veya daha doğrusu Eskişehir'deki o terörle mücadele şubesinde son görüştüğünüz andan itibaren hatırlıyor musunuz? Mektupla geçen kaç gün sonra mektup geldi, hatırlıyor musunuz onu? Tabii ki hatırlıyorum. Haziran ayının sonuydu. Maya cumartesiydi. Yani ölmeden birkaç gün önce gelmişti o mektup. Ben de hemen oturup ona bir mektup yazdım. Sonra içine bir tane bir şey işledim. Onu da koydum o mektubun içine, hazırladım. Pazartesi günü göndermek üzere. Fakat işte pazartesi günü ben mektubu verdikten yani bir saat sonra, belki yarım saat sonra ölüm haberini aldım zaten. Siz cezaevinde mi aldınız ölüm haberini? Evet. Peki ne dediler? Yani vefat ettiğini dediler. Hani bazen Anadolu'da bir alıştırma vardır ya. İşte hastanede falan tarzı, direkt mi söylediler size? Şöyle, sabah 8.30 gibiydi. Sayımdan sonra herkes yatağına çekilmişti. Birkaç arkadaş ortalıktaydı. O arada mazgal açıldı. Gene o hani o yürek hoplatan ses var ya, dışarıdan haber alamayanların o yaşadığı tedirginlik. Onu sonuna kadar hissettim. İsmim okunduğunda hani bu saatte neden beni çağırıyorlar. Beni çağırıyorlar. Avukat görüşü dediler. Düşündüm. Benim avukatım yoktu, yani bir avukatım vardı evet, sorgu döneminde işte mahkemede, fakat biz onunla yolları ayırmıştık. Benim avukatım yoktu, kim gelmişti yani, tuhaf buldum. Neyse hazırlandım, kapıya gittim ama bakışlar her zamankinden farklıydı, inceleniyordum, insanlar bana farklı bakıyordu, bir gariplik hissettim ve her zamankinden daha kalabalıktı, daha fazla gardiyan vardı. Görüş odasına doğru gittik. Baktım görüş odasında benim yollarımı ayırdığım avukat bey, sağ olsun o gelmiş. Bir anlam veremedim önce. Hani neden geldi, ne oldu? Bir de bu kadar erken saatte, yani çok alışıldık bir şey değil.
İçerisi kalabalıktı, baş gardiyan vardı, birkaç tane daha bayan vardı. Kim olduğunu bilmiyordum. Tabii sonra öğrendim işte kurumun psikoloğuymuş. Avukat bey bana bir şey söylemeye çalışıyor. Ben endişeliyim. Fakat o da yani nasıl söyleyeceğini bilemiyor. Benim için çok zor bir andı tabii ki. Ben öncelikle babama bir şey oldu zannettim. Çünkü avukat beye hep onu söylüyordum. Hani babam hasta, çok yoruluyor. Bir oraya bir buraya koşturuyor. Hepimize yetmeye çalışıyor. Hani ona bir şey olmasından çok endişe ediyorum diyordum. Avukat bey de bana işte babanız falan filan diyor. Benden babama bir şey oldu zannettim önce. Adam demeye çalışıyormuş ki hani siz babanızı düşünüyordunuz ama hani eşinizden haber getirdim demek istiyormuş. Sonunda dedim söyleyin lütfen hani bana işkence etmeyin, ne diyecekseniz deyin. Eşimin vefat ettiğini ve kalp krizi geçirdiğini söyledik. Senin belirttiklerini söyledi cezaevinde. O şekilde bir açıklama olmuş. Tabii ben dizlerimin üzerine yığıldım o an. Ve hani dedim sonunda bunu da yaptılar. Sonunda... Siz ayakta mıydınız dizlerinizin üzerine? Evet. Sonunda bunu da yaptılar. Sonunda öldürdüler diye kendi kendime bağıramıyorum. Hani kendi kendime dizlerimin üzerinde konuşuyorum. Yani o kadar sistemin bekçilerinin buna bile tahammülü yok. Baş gardiyan ağzımı kapatmaya çalışıyordu. Yani bunu söylememe dahi müsaade etmek istemediler. Yani halen düşmanlıktan vazgeçmemişlerdi. Babam artık anlattığım üzere profesyonel olmuştu bu meselelerde. 3. kez bir evladını cezaevine gönderiyordu ve daha ben tutuklanmadan önce telefon evraklarını vermişti. Fakat telefon evraklarını işte kimliğimi avukata teslim etmiş. Avukat da cezaevi müdür yardımcısına vermiş. O da atmış çekmecesine ya da sümen altı etmiş bilmiyorum. Yani ben 40 gün geçmesine rağmen neredeyse eşim 40 gün sonra vefat etmişti. Benim telefon hakkım yoktu halen. Benim haberleşme hakkım elimden alınmıştı. Ben dışarıdan gelecek herhangi bir haberi dört gözle bekliyordum. Avukatım da yoktu. Avukat da bana haber getirip götüremiyordu. Sadece ayda bir açık görüşlerle dışarıdan haber alabiliyordum. Buna rağmen bana yine düşmanlık yapmaya devam ettiler ve evlatlarımla görüşme izni vermediler. Yani düşünemiyorum artık nasıl bir vicdan, ya bunlar nasıl insan gerçekten anlayabilmek mümkün değil. Ve ben işte çocuğumla görüşemedim ama İzin verdiler mi? İzin verdiler. O gün sabah 8.30'da ben haberi almıştım. Gece 2'ye kadar haber bekledik. Yani cenazeye katılıp katılamayacağımı bilmiyordum. Dilekçeyi vermiştim ama gidebilecek miydim onu bilmiyordum. Nasıl bir netice oldu? Kabul edildi mi, kabul edilmedi mi? Gidebilecek miyim, gidemeyecek miyim? Ne zaman defnedilecek? Hiçbir şey hakkında bir fikrim yoktu. Neyse saat 2'de artık ümidi kesmişken demir kapı tekrar açıldı. Gece saat 2'de yola çıkacağımız söylendi. Hemen apar topar biz yola çıktık. Nereye gideceksiniz? Bu arada yer verdi mi? Bilecik'e gideceğiz. Avukat bana onu sormak için gelmişti zaten o gün. Oğlunuz şunu sormamı istedi. Eşinizi nereye defnetmek istersiniz? Yani ben bunu öğrenmek için geldim demişti. Ben de düşündüm. Memleketimiz olsun en azından. Orada seveni çok. Bilecik'e defnedilecekti ve biz Bilecik'e doğru yola çıktık gece.
Yani içimde büyük bir yürek yangınıyla, onun dışında hiçbir şey artık benim için önemli değildi. Evet, şartlar kötüydü. Evet, bir cezaevi aracının arkasında bir tel örgünün içinde gidiyordum. Ellerim kelepçeliydi ama ben onları hissetmiyordum. Hissetmiyordum. Onlar umurumda bile değildi o an için. Sadece bir an önce çocuklarıma kavuşmak istiyordum. Hayatımda yaptığım en uzun yolculuktu. O yol gitmeyi bilmemiştim. Ne zaman geldiniz Bilecik'e? Bilecik'e 10 gibi vardık. 10 gibi vardık ve orada hükümet konağındaki nezarethaneye aldılar beni. Evim 100 metre ilerideydi, çocuklarım oradaydı. Ama onlar oturup çay içiyorlardı, sohbet ediyorlardı. Ben onları bekliyordum. Hani çocuklarımla görüşebilmek için nezarethanede demir parmaklıkların arkasında. Ve diyordum Reva mı? 32 yıl bu adam terörle mücadeleye hizmet etti ya, devlete hizmet etti. Yapılan Reva mı? Vedalaşırken helallik istenir ya, işte ben eşim hakkımı helal etmiştim ve orada bir kelime söyledim. Bir şey söyledim ve bundan rahatsız oldular. Zaten o nezaretteyken çocuklarımın yanına gitmeden önce bana gözdağı vermişlerdi. İşte konuşursan buradaki tüm yetki bizde, hemen geri gideriz. Hiçbir şekilde hiçbir şeye izin vermeyiz. Ne konuşacaksınız? Yani herhangi bir şey, hiçbir şey. Sadece demiştim ki bu kadar zulme ve haksızlığa rağmen sessiz kalan millete hakkımı helal etmiyorum demiştim ben orada. Kullandığım kelime, cümle buydu. Ya bundan çok rahatsız oldular. Aslında benim daha bir iki saat vaktim vardı. Savcının verdiği izin o şekildeydi. Ve defin işlemine katılacağımı söylemişti orada komutan. Fakat çocuklarla beraber mezarlığın önüne kadar gittik. Defin işlemine katılmama müsaade etmediler. Buradan hemen dönüyoruz dediler. Ve biz döndük. Gene aynı şekilde. Evet. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü baştan bana defin işlemine katılacağım söylenmişti. Ve o nezarette de kendilerince gözdağı vermişlerdi. Konuşursan hemen döneriz. Bu şekilde söylenmişti. Yani bu açık olarak bu kelimelerle değil ama bana bir konuşma yapılmıştı orada ve bu söylenmişti. Ama bu çok normal bir tepki değil mi? Bir insan bunu da mı söyleyemeyecek? Hayır, yani neden işte. çekiniyorlar bu kadar? İşte söyleyemiyorsunuz demek ki. Söylenmemesi gerekiyor demek ki onların nazarında. Her şeyden rahatsızlar. Bilecik'ten bir emniyet müdür yardımcısı gelmişti. Yanımdan her geçişte yüzünü kapatıyordu. Neden onu yapıyor? Ben de bilmiyorum neden. Ben de sordum neden, dedim yaptıklarından mı utanıyorsun? Neden kapatıyorsun yüzünü? Tanışıyor muydunuz? Hayır, tanışmıyorum. Fakat hani emniyet müdür yardımcısı olduğunu öğrenmiştim. Bilecik'ten özel görevlendirilmiş, gelmiş insanlara zulmetmek üzere. Yüzünü kapatıyordu. Neden dedim yüzünü kapatıyorsun? Yani sen de utanıyorsun değil mi yaptıklarından dedim. Sonra baktı, döndü yüzüme, gitti. Yani gözlerindeki o şeyi görebiliyorsunuz zaten. O kini görebiliyorsunuz. O düşmanca bakışı görebiliyorsunuz. Lütfen beni eve götürün dedim. Ve bir müddet sonra beni eve götürdüler. İşte üst kata çıktık. Gördünüz mü çocuklarınızı?
Evet, kızımı gördüm orada ilk. Yukarıya çıktım. Kardeşimin odasına, kardeşimin evine. Zehra bir battaniyenin altında yatıyordu. Saçı başı dağılmış. Tabii kapıyı açınca ağlamaya başladı direkt. Gittim, sarıldım, öptüm, kokladım. O da ağlıyordu. Kızım dedim, baban kuş olup uçtu gitti değil mi? Gene onu yakalayamadılar. Biliyorsun onu kimse yakalayamaz dedim. Biz bu dünyadan eksilip öteki tarafta tamamlanacağız umarım. Dua istiyorum herkesten. Biz inanıyoruz ki Zeki Müdürümü cinayet işleyerek, yani kendi kalp krizi değil de burada şüpheli durumlar var olduğuna inanıyoruz. Çünkü herhangi bir rahatsızlığı, herhangi bir kronik hastalığı yoktu diyebiliyoruz. Sizin bu vefattan kaynaklı veya cinayete kaynaklı, hangisi olacağını tam bilmiyoruz ama sizin kafanızda bir şüpheler var mı? Nasıl şüpheler var, varsa? Tabii ki var. Vefat ettiğinde ben cezaevindeydim, açıkladığım üzere. Öncelikle neden hemen yayın organlarına düştü haberi? Neden böyle apar topar birden suçüstü yakalanmış kişilerin o psikolojisiyle eşimin haberini televizyondan duyurma ihtiyacı hissettiler apar topar ve üstüne işte ne dediler? FETÖ öldürdü. Konuşacaktı, konuşmasın diye öldürdü. Peki ben şimdi şunu merak ediyorum. Biz tabii bu cezaevinde bir ölüm. Devletin gözetimi altında yapılmış bir şey. Biz devlete emanet etmişiz o canı. Ve devletin elindeyken öldürüldü. Ve bir soruşturma açıldı doğal olarak. Savcılık bunu yapmak zorunda resen. Bu soruşturma neticesinde hayır dediler. Doğal ölüm. Biz buna itiraz ettik. O süreçte evet sancılı bir süreçti bizim için. Çok uzun. Burada şimdi anlatmayayım tek tek. Madem FETÖ öldürdü, neden araştırılmadı, üstü kapatıldı? Varsa öyle bir şey çok rahat araştırılabilirdi. Orası cezaevi, neticede 24 saat kamerayla gözlenen bir yer. Ve biz şunu biliyoruz ki çıkarıp sorgulanıyormuş, tekrar getiriliyormuş. Nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Ve gönderdiğimiz bazı mektuplar, ona gönderilen bazı mektuplar burada bu isimde biri yok diye iade ediliyordu. O süreçte eşim neredeydi, nereye götürüldü? Dışarıda mı öldürüldü? Cesedi getirildi, yoksa dışarıda bir şey verildi ve ölümüne sebep olacak bir şey verildi de içeride bu şekilde mi öldü? Yoksa direkt içeride mi öldü? Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı da Zeki Güven için, Zeki Müdürüm için o dikkat edilmesi gereken bir istihbaratçı demişti. Dolayısıyla sanki bir hedef gösterme var burada. Buradan yola çıkarak hem AKP yönetiminin hem işte onunla anlaştığı diğer kesimlerin sanki hedef gösterme gibi bir algı oluşuyor. Zeki Müdürüm neden hedef tahtasına konuyor? Yani Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nü yapması bunun için yeterli mi, yoksa sizce gerçekten hedefe konmasının başka özel bir nedeni var mı? Bu konuyla ilgili bir fikriniz var mı? Önce Hanifi Avcı meselesine açıklık getireyim. Bunu ben bizzat eşimden duyduğum için burada söyleyeceğim, şimdi ifade etmek istiyorum. Hanifi Avcı ile alakalı daha önce biliyorsunuz bir kitap yazmıştı. Orada da eşimin adı geçmişti.
O zaman da eşim bana şunu söylemişti. Ben demiştim işte bu şeyi tekzip edelim, gereken her neyse yasal işlem başlatalım demiştim. O da bana demişti ki Hanefi Avcı beni hiç tanımaz. Biz hiç onunla aynı ortamda çalışmadık. Aynı şehirde çalışmadık. Yani hiç aynı ortamda bir araya dahi gelmedik. Yani o beni hiç tanımaz. Hangi şebeke konuşturuyorsa o konuşturuyor. Yoksa onun benim hakkımda bilgi ve fikir sahibi olmasına imkan yok demişti. Gerçekten de öyleydi yani. Peki neden hedef tahtasına koydular? Neden hedef tahtasındaydı? Normalde Zeki Güven 2 yıl istihbarat şube müdürlüğü yaptı. Çok daha uzun süre istihbarat şube müdürlüğü yapmış isimler var. Çok uzun çalışmadı eşim istihbarat şube müdürlüğü olarak. Evet, o birimde çalıştı, yardımcı olarak çalıştı ama müdür olarak uzun bir süre çalışmadı. Ben bu şeyin husumetin geçmişe dayandığını düşünüyorum. Yani bu olayın sebebinin eşime karşı bu kadar kinlerinin geçmişe dayandığını düşünüyorum. Neden? İstihbarat şubeye ilk başladığında eşim bu telekulak skandalı patlak vermişti malum. O dönem yaşananlarda, yani o dönem o davalar yürütülürken eşim bu kişilere karşı tanık olarak ifade vermişti ve şubede olup bitenleri tüm açıklığıyla anlatmıştı. O dönemden bu çetenin kendisine karşı bir kini, bir garezi olduğunu düşünüyorum. Başka bir sebep olduğunu düşünmüyorum. Malum siyasi iktidar bütün suça bulaşmış polisleri göreve getirdi bu süreçte ve onları bir sopa olarak kullandı üzerimizde. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Ya onlar da fırsatı ellerine geçirince eski intikamlarını aldılar gibi gözüküyor. İntikamlarını aldıklarını düşünüyorum. Bizim röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde o Halide Edip Adıvar'ın romanında geçtiği gibi ateşten bir gömlek bu dönemde böyle merci yiğitçe ekranların karşısına, kameranın karşısına geçip konuşmak. Siz bunu kabul ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in hem hapis serüvenini anlattınız, hem hayat hikayesini anlattınız, hem ben de kabul ettiğim ve böyle olduğuna inandığım, şu anda elimde net bir delil yok ama belki ileride gerçek polisler bunun nedenini araştırıp ortaya çıkarırlar. Bu cinayet ilgili de şüphelerinizi de dile getirdiniz. Son söz olarak da görülüyor ki açıkçası bu dünya başka dünyalar için iki şıklı bir dünya. Yani bu dünyada siz ya cehennemdeki ateşinize odun taşıyorsunuz veya cennetteki sarayınıza tuğla düşüyorsunuz. Bunun kararını bu dünyada veriyorsunuz. Umarım doğru tercih yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Siz kabul ettiniz. Paylaştığımız için, paylaşmamıza vesile olduğumuz için